Günaydın, günaydın canlar, günaydın. Bir jinekolog olmanın en zor yanı ne biliyor musunuz? Kadınlara her şeyin en güzelini, en iyisinin onun olduğunu ikna etmek ve ona bunu anlatmak yaşamında. Ve sağlıklı bir yaşam için, güzel bir hayat için, mutlu bir yaşam için, uzun bir yaşam için en önemli şeylerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Rutin yapılacak jinekolojik muayene. Şimdi size en son kitabımdan bir anekdot okumak istiyorum. Bu dünyadan binlerce kadın geçiyor size hiç değmeden. Bu dünyada binlerce çiçek soluyor açtığına hiç değmeden. Bu dünyadan keder yüklü gemiler kalkıyor denizlerden karaya. Deniz, bu hikayedeki Deniz benim hastamdı, ben doğurttum. Uzun sürelerdir jinekolojik muayenesini yaptırmadı, atladı. En son geldiğinde rahmin içinde kötü bir hastalığa rastladık ve onu kaybettik. Onu çok özlüyorum. Onu inanılmaz özlüyorum. Belki muayeneye gelseydi, rutin kontrollerini yaptırsaydı o şu anda hayatta olacaktı. O yüzden ilk programımı bu genital muayenenin, o sizin kaçtığınız, sizin endişelendiğiniz, sizin hani acıyı hissettiğiniz o bizim aslında çok masum olan jinekolojik muayeneden başlamak istiyorum. Sizin endişenizi çok iyi anlıyorum. Acı hissediyorsunuz olabilir. Ağrı çekiyor olabilirsiniz. Birçok kişiden travmatik öyküler duymuş olabilirsiniz. Hatta siz bile bu travmayı yaşamış olabilirsiniz. O esnada kanamış olabilirsiniz. Doğum travması mesela bu jinekolojik muayenenin önünde bir engeldir. Çünkü bunu yaşayanlar jinekolojik muayeneye biraz endişeli gözle bakarlar. Asla değil, biliyor musunuz? Bu, biliyorum, o masaya o bacaklarınızı koymak, litotomi pozisyonu diyoruz, bu arada dipnot da vereyim. O pozisyonu almak çok zor çünkü bu genital muayenede bizim o organlara hep ayıbı, günahı, yasağı yükledik o organa. O anda utanç duymanız, o anda o endişeyi yaşamanız çok normal. Ben de bir hekim olarak diş hekimi arkadaşımın muayene masasına oturduğumda aynı şeyi yaşıyorum. Çünkü endişeliyim, kaygım yüksek, acı mı duyacağım acaba diyorum. Ama aslında böyle bir şeyi yapmasak bizim açımızdan sağlık dolu, huzur dolu bir yaşama belki de yeniden başlamış olacağız. O yüzden bugün bu milat olacak sizin için. Çünkü ben size jinekolojik muayeneyi sevdireceğim, o kadar. Şimdi en çok korktuğunuz şey ne? O masaya tamam endişeli yatıyorsunuz ama yatıyorsunuz. Şimdi Gökçen hocam, ben endişeli geliyorum ama gerçekten acı duyuyorum. Hayır. Şu simir alırken şu spekulumdan korkuyorsunuz ya, özellikle getirdim. Bakın, spekulumu özellikle bundan korkuyorsunuz. Şimdi bunun biz nerede kullanıyoruz? Hemen söyleyeyim. Diyelim bizim genital alanımız, bu vajinamız kapalıdır. Kapı kapalıdır. Bunun açılması ve bu alanın, bu borunun görülmesi gerekir. Bu kapalıyken ben bunu nasıl göreyim? Bunu alacağım mecbur, bu boruyu alacağım ve bunu şöyle açacağım ki burayı genişleteceğim. Ve içerideki mukozanın, içerideki dokuyu anlamlandıracağım. İçeride ne var mesela? Bu kanalımızı açtığımızda içeri bir mukozadan oluşur. Sanki dilinizi ağzınızın içerisinde gezdirirsiniz, orada bir yumuşak doku vardır ya, aynı doku aslında. Bu bölgenin mantarlarında, bu bölgenin salgılarında, bu bölgede herhangi bir hastalıkta, bu bölgedeki lezyonları biz bu spekulumu açtığımızda görüyoruz içeriği. Yani aslında mantık ne biliyor musunuz canlar? Ben bu spekulumla, bu korktuğunuz spekulumla kanalı genişletiyorum. Mantık bu. Bunun neresi acı verici? Bunun neresi acı verici? Hadi bakalım, size soruyorum. Bundan korkuyorsunuz. Siz buna ördek gagası diyorsunuz. Bazen köpek ağzı diyorsunuz. Zorlanıyorsunuz, farkındayım, ama bu aletten korkmayın. Bunu özellikle getirdim. Çünkü birçok hekim arkadaşım
Bu spekulumu kullanırken size acı çektirmemek adına bunu jeller zaten. Ve sizin genital bölgenize uygun büyüklükte spekulum ister ve kullanır. O yüzden hiç endişelenmeyin, olur mu? Ne oldu? Geldiniz, masaya yattınız. Ben dedim ki muayenenizi yapacağım. Eldivenlerimi giydim. Aldım diyelim, spekulumu yerleştirdim. Ne yapacağım? Bu kadının vajinasının içerisinde salgı yok, akıntı yok, mantar yok. Değerlendirdim. Güzel. Herhangi bir lezyon yok. Güzel. O zaman hadi bir de rahim ağzı, yani bu kanalın en arkasında bir kapı var. Ve bu kapının adı rahim ağzı aslında. İşte ben esas bu rahim ağzını değerlendiriyorum. Şimdi burada yapacağım şey, önce o bölgenin hücrelerinde kötü bir hücre var mı? Yani hani sizin diyorsunuz ya, kötü hastalık, kanserli bir doku var mı? Kanser öncüsü lezyon var mı? Polibi var mı? Herhangi bir yarası var mı? Onu değerlendiriyorum önce gözle. Baktım, herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. O zaman sonraki aşamamız ne? İşte bu simir. Siz bundan da korkuyorsunuz. Sizi o kadar çok endişelendirmişler ki simir alacağız, çok acılı. Hayır, bu simir fırçası. Canlarım, bu simir fırçası. Bakın, aynı fırça, badana fırçasını yaptığınız fırça gibi, süpürgenin fırçası gibi, size zarar vermez. Sert değil. Hatta ben genelde sosyal medyada elime yüzüme sürüyorum. Bakın diyorum. Canım acıyor mu? Hayır. O bölgede de sadece dokunduruyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece sürtüyorum. Yani oradan bir parça almıyorum. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. O parça, hani siz parça alınıyormuş hocam. Parça koparmakla olur. Bunu sadece sürüyorum. Oradaki hücreyi alıyorum ve o hücreyi ne yapıyorum? Bunu aldım diyelim. Bunu buradan kırdım. Diyorum ki tamam, burada hücre var mı? Orada kötü kanser hücresi var mı? Kötü hücre var mı? Bunu alıyorum, bunu koyuyorum. Buraya da hastamın adını yazıyorum karışmasın diye. Hadi diyorum, siz bunu inceleyin patoloji doktoruna. Bu benden çıkmış oluyor. Şimdi oradan çıkan sonucu bekliyorum. Bu kadında bir sıkıntı, bir patoloji, bir hücrelerde değişiklik varsa onun sonucu bana geliyor. Diyor ki bıdı bıdı hastada şu var. O zaman ona göre tedavi veriyorum. Peki, değerlendirdim. Rahim ağzında hiçbir sıkıntımız olmadı, gördüm. Ama bu kadında akıntı var. Peki bu mantar mı yoksa normal bir akıntı mı? Bunun farkını da bilmiyorsunuz. Bunu da anlatmak istiyorum. Mesela canlarım, bir kadının normal rutininde adet döneminden önce adet döneminin habercisi, yumurtlama döneminden önce yumurtlama döneminin habercisi olan bazı sekresyonlar var. Biz buna sekresyon diyoruz, işte akıntı. Ama bunu mantarla bazen karıştırıyorsunuz. Böyle şeffaf, sümüksü, kokusu olmayan ve sizi çok rahatsız etmeyen bir akıntı türüdür bu. Genelde çok biriktiğinde, çok fazla olduğunda mantarla karışan bir akıntıya döner. Bunu da genelde boşu boşuna muhtemelen ilaç kullanan hastalarımız da var aralarında. Bu bizim rutinimizde. Bazen çok olur. O sizi rahatsız edebilir. Özellikle ilişki esnasında çok fazla kayganlık sağlayabilir ve sizi rahatsız edebilir. Bu da yapılacak hiçbir şey yoktur. Bazen de bu sekresyonun az olması sizin canınızı sıkar. Bu da işte hani hocam kuruluk var bende diyorsunuz ya, işte bu kuruluk bu sekresyonların azlığından kaynaklıdır. İşte orada da belki ileriki dönemlerde bunu ayrıntılı olarak anlatırız. Kurulukta ne yapıyoruz? Kayganlaştırıcılar, jeller kullanıyoruz. Peki bunun sekresyon olmadığına karar verdik. Dedik ki bu ne? Bu mantar olabilir. Peki tecrübeli bir hekim bunun mantar olduğunu ya da bunun patolojik bir şey olduğunu anlar. Ve bakar, bunda mantar var. O zaman bu kadına şu ilacı vereyim. Bu ilaç fitil olabilir. Bu ilaç ağızdan kullanılacak bir tablet ya da kapsül olabilir. Ya da kaşıntı ya da varsa, başka şikayetler varsa ona yönelik tedavi olabilir. Mesela çok sorduğunuz bir soru da şu bana. Hocam, benim akıntım var ama mantar değil. Neden mantar değil? Çünkü kaşıntım yok. Böyle bir şey yok. Her enfeksiyonda illa kaşıntı olması gerekmiyor. Her mantarda illa akıntıyı birebir görmeniz gerekmiyor. Bunun ayrımını siz
hekiminize gittiğinde hekiminiz verecek. Mantar olduğuna ya da bir enfeksiyon olduğuna karar verdik. Baktık, dedik ki bir hekim olarak sizde bir enfeksiyon var. O enfeksiyonun çeşidi benim için çok önemli. Nerede önemli? Onun tedavi ederken o mikrobu tanıyıp ona göre tedavi vermem lazım. Peki ne olabilir? Şimdi siz bana geldiniz, dediniz ki Gökçen hocam, peynir kırıntısı, süt kesiği şeklinde akıntım var. Ben düşündüm, dedim ki bu şöyle bir mantar olabilir. Geldiniz, dediniz ki Gökçen hocam böyle çürümüş balık gibi kokuyor. Ya bayatlamış balık gibi kokuyor. O kadar çok tabiriniz var ki sizin. Normal olmayan bir koku var. İlişki sırasında ya da sonrasında bir koku yayılıyor. Ben oturduğumda kendim bile hissediyorum bunu. O zaman bu normal değil. Peki diyorum ki öncesinden farklı mıydı bu? Önceden de var mıydı? Yeni oldu. Tamam, gel o zaman hadi bu mantarsa ya da bir enfeksiyon ajanıysa tedavini yapayım. İlişki sonrasında sarı, köpüklü, yeşil, beni rahatsız edecek bir akıntım oluyor Gökçen hocam. Bu da mantar olabilir. Peki ben bu ilaç tedavisini herhangi bir enfeksiyon ajanı olduğunu düşündüm. Hatta dedim ki bu kombine de olabilir. Hem mantar olabilir, hem bakteri olabilir, hem başka mikrobik bir ajan olabilir. Ben sana tedavini veriyorum. Sen bu tedavini kullan ama belki gözümden kaçmış bazı başka mikroplar vardır. O zaman ben senden kültür almam lazım. Şimdi o kültürü de spekulumu hastama taktım. Onu ne dedim? Değerlendirdim ve rahim ağzına aynen simir fırçası gibi şu kültür çubuğumuzdan, rahim ağzından, o alandan kültürümü yine öyle, hani böyle bir kopararak değil, öyle bir bastırarak, sizi canınızı acıtarak değil, sürttürerek kültürümü aldım. Bunu da kabımın içerisine koydum. Steril tabii bu. Bunu da yerleştirdim. Dedim ki hadi bakalım laboratuvar. Benim hastamın kültürüne bir bakın. Mikrop var mı? Bir değerlendirelim. Hatta bu yetmez. Bunun sonucunda eğer mikrop varsa ben hangi antibiyotiği ya da hangi ilacı kullanacağım? Bana bir veri verin. O veriye göre ben bakarım ve değerlendiririm ve hastaya bu ilacımı yazarım. Şimdi burada benim esas söylemek istediğim şey ne biliyor musunuz? Normalinizi bilmeniz lazım. Yani genital muayenede normalinizi benim de hocam bu sekresyonum hep oluyor zaten. Bazen çoğalıyor, bazen azalıyor. Bazen yemek yediğimde, çok şekerli yediğimde mesela akıntımın şekli değişiyor. Ya da Gökçen hocam ilişki sonrasında değişiyor. Bunlar, bu tespitler bizim muayenemizde önemli şeylerdir. Lütfen bunları atlamayın istiyorum. Peki ben ne dedim? Muayenemi yaptım. Spekulumu taktım, mukozalarımızı değerlendirdim, simirimi aldım, gerekirse kültürümü aldım ve tamam dedim. Muayenem burada bitmiyor ki. Şimdi eğer bir enfeksiyondan şüpheleniyorsam hekim olarak ya da bir iltihaptan şüpheleniyorsam ya da bir kitle ya da kistten ya da miyomdan şüpheleniyorsam diyorum ki bir saniye, bu eldiven elimde, seni gel bir de genital olarak muayene edeyim. Elle muayene edeyim ve yerleştirdiğim zaman o eğer enfeksiyon varsa arkadaşlar bu hareketlerle mutlaka karnınızın içinde ağrılar hissedebilirsiniz, acılar hissedebilirsiniz ya da dolgunluk ya da hassasiyet hissedebilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Bu kadında bir iltihap var demek ki ya da bu kadında şu hastalık olabilirin göstergesidir bizim açımızdan. Bitmedi muayenem. Bu genital muayeneyi her hekim yapma istemeyebilir. Bu birazcık tercihtir ya da hastanın durumuna göre değerlendirilir. Bitmedi. Şimdi ne dedim? Muayenemizi yaptık. Elle muayenemizi yaptık. Bazen ultrasonumuz gerekiyor. Bizim kanamayla geldi hastamız. Ağrıyla geldi. Hemen dipnot şunu söyleyeyim. Lütfen kadınlar, lütfen takipçilerimiz, lütfen izleyenler, size şunu söylemek istiyorum. Genital bölgemizin işaretlerinin dilini bilin. Hiçbir kadın haydeye bir ağrı hissetmez. Boş yere bir ağrı hissetmez.
Hiçbir kadın boş yere ara kanaması, yoğun kanama, pıhtılı kanama yaşayamaz. Hiçbir kadında belirli pozisyonlarla ağrı ama sizi rahatsız edecek derecede ağrı hissetmez. Bunun dilini bilin. Vücut diyor ki size benim ağrım var, bende bir problem var ve bunu mutlaka değerlendir. Ya da senin akıntının şekli değişti, sende bir problem var, mutlaka değerlendir ve hekimine git diyor. İşte muayenemiz bu yüzden çok önemli. Peki normalini bilirseniz, benim sloganım bu. Normalini bilirseniz, sağlığı bilirseniz, patolojiyi tespit edersiniz, hastalığı tespit edersiniz ve erken tanı hayat kurtarırı, özünden geçtiğimiz bir alan bizimkisi, jinekoloji. Erken tanı hayat kurtarır arkadaşlar. Hastalarımda gördüğümde, etrafımızda gördüğümüzde, özellikle kanserli kadınlarda bu. Lütfen atlamayın. Peki muayenemizde sadece bunlara mı bakıyoruz? Hayır tabii ki. Sizden dinledik, şikayetlerimizi dinledik ve aslında benim burada bir ayna olsa ve onu sizin böyle içinize sokmak istiyorum, gözünüze sokmak istiyorum. Bu ayna herkeste olacak. Bu ayna sizin karşınızda olacak. Sizi aslında şöyle çok iyi anlıyorum. Evet, memenizde bir kitle olduğu zaman diyorsunuz ki burada bir şey var, ben bir doktora gideyim. Ya da öksürdüğünüzde hemen göğüse gidiyorsunuz. Acaba zatüre mi oldum, bronşit mi oldum? Ya da kulağınız ağrıdığında kulak burun boğazı. Bizim bölgemizdeki şikayetlere hep geç kalıyorsunuz. Çünkü ayıp, çünkü yasak, çünkü günah barındıran bir alan. Çünkü kaçınıyorsunuz. Çünkü bize hep dokunma bir şey olacak ya da elleme bir sıkıntı olur. Aman oradan uzak dur diye büyütüldük ya biz. O yüzden de sağlığı birazcık öteliyoruz gibi geliyor. Ama yine söylüyorum, bugün bu program bizim için milat olacak ve genital bölgenizi tanıyacaksınız. Aynayı elinize alacaksınız. Bu ayna bizim yadigar aynamız olacak, arkadaşımız olacak, dostumuz olacak. O bölgede ne var? Normalde bu kapımız kapalıdır ve bu kapıdan dışarıya çıkan bir organımız yoktur. Ama bazı patolojilerde kanaldan dışarıya çıkmak isteyen organlarımız olur. İşte bu organlarımızı görmeniz lazım. Çünkü siz öncesinde hocam benim böyle bir şeyim yoktu ve son 2 aydır böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Buradan bir şey pırtlıyor, buradan bir şey çıkıyor, buradan pimpon topu gibi bir alan görüyorum ya da buradan bir et parçası görüyorum diye bana gelmelisiniz. Bundan dolayı da öncesini bilmeniz gerekiyor. Ve çok konuştum biliyorum ama bunu özellikle bastıra bastıra size vurgulamak istediğim için bunu söylüyorum. Aynayı aldınız, bacaklarınızı açtınız ve genital bölgenizin karşısına koydunuz. Ikındığınız zaman bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyorsa sıkıntı yok. Çıkmıyorsa ama eğer oradan normalde olmaması gereken bir şey görüyorsanız o zaman bu nedir acaba diye değerlendirin. O kanaldan çıkacak 3 tane organ var. Bir tanesi idrar torbası, bir tanesi bağırsağınızın alt kısmı, bir tanesi de rahim ağzınız ya da rahminizdir. Bunları unutmayın. Ben bunları bilin demiyorum size ama oradan çıkacak olan bir doku varsa bunun patolojik olup olmadığını mutlaka değerlendirmenizi isterim. Bugün çok konuştum ama bundan sonra hep sizin için konuşacağım. Sizin merak ettikleriniz için, sizin bana sormak istediğiniz soruların cevapları için konuşacağım. Sizin dilinizce konuşacağım. Her hafta bu programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi seviyorum.